Hiç hayatınızda bir şeyi ne kadar çok ister, ne kadar çok çabalarsanız o kadar uzaklaştığını fark ettiniz mi? Bir işi kazanmak için her şeyi yaptınız ama olmadı. Bir ilişkiyi ayakta tutmaya çalıştınız ama daha da kötüleşti. Mutlu olmak için çabaladınız ama kendinizi daha boş hissettiniz. Sanki ne kadar uğraşırsanız o şey sizden o kadar kaçıyormuş gibi. Çünkü bazen en çok istediklerimiz, onları en çok istediğimiz için bizden uzaklaşır. Hayatın ilginç bir paradoksu var. Bir şeyi elde etmek için ne kadar sıkı tutunursak, o kadar çok elimizden kayar. Ama onu serbest bıraktığımızda çoğu zaman kendiliğinden gelir. Buna ters çekim yasası diyebiliriz. Sahip olma arzusu, kontrol etme isteği bazen tam tersine çalışır ve bizi istediğimiz şeyden uzaklaştırır. Belki de hayatta bazı şeylerin peşinden koşmayı bırakmak, onları kazanmanın en iyi yoludur. İnsan psikolojisi ilginç bir şekilde çalışır. Bir şeyi ne kadar çok istersek ona o kadar bağımlı hale geliriz. Ve bağımlı olduğumuzda korku devreye girer. Ya olmazsa, ya başarısız olursam, ya beni sevmezse. İşte tam da bu noktada zihnimiz üzerimizde oyunlar oynamaya başlar. Kaybetme korkusu doğal akışı bozar. Diyelim ki çok istediğiniz bir işe başvuruyorsunuz. O kadar heyecanlısınız ki her detayına takılıyorsunuz. Mükemmel bir özgeçmiş hazırlıyorsunuz. Mülakatta en iyi izlenimi bırakmaya çalışıyorsunuz. Ama tüm bu çaba sizi gerginleştiriyor. Karşınızdaki kişi bu gerginliği hissediyor. Ve sonuç? Olmuyor. Ya da bir ilişkinin içinde fazla efor sarf ettiğinizi düşünelim. Karşınızdaki kişiyi kaybetmemek için daha çok ilgileniyorsunuz, daha fazla çabalıyorsunuz. Ama tam tersi oluyor. O kişi sizden uzaklaşıyor. Çünkü fazla çaba bazen baskıya neden olur. Bazı şeylerin akmasına, doğal akışında ilerlemesine izin vermek gerekir. Çok sıkı tutunduğunuzda kırılır, çok fazla zorladığınızda kaçar. Bu yüzden bazen en mantıklı hareket geri adım atmaktır. Hayatınızda gerçekten istediğiniz bir şeyin onu fazla umursamadığınızda gerçekleştiği oldu mu? Hani bir şeyi bıraktığınız anda o şey kendiliğinden karşınıza çıkar ya. İşte bu, kontrol etmeye çalışmayı bırakmanın gücüdür. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Çünkü rahatladığınızda, kaygılarınızı bir kenara koyduğunuzda doğal bir çekim alanı oluşturuyorsunuz. Gerginliğin yerini özgüven alıyor. Endişenin yerini huzur alıyor. Bir mülakata sakin girdiğinizde kendinizi daha iyi ifade edersiniz. Bir insanı kaybetmekten korkmadığınızda o kişi size daha yakın hissetmeye başlar. Başarı için değil, gerçekten keyif aldığınız için çalıştığınızda başarı da beraberinde gelir. İlginçtir ki tarih boyunca en büyük keşifler ve başarılar genellikle insanların en umursamaz anlarında gelmiştir. Zihniniz ne kadar rahat olursa fırsatlar da o kadar görünür hale gelir. Çünkü bazen kendimizi çok zorladığımızda körleşiriz. Bir şeye çok odaklanırsanız büyük resmi kaçırabilirsiniz. Ama geriye çekildiğinizde her şeyin nasıl da kendiliğinden geliştiğini fark edersiniz. Kontrol edemediğiniz şeyleri kontrol etmeye çalışmak sizi sadece yorar. Çoğu insan hayatının her detayını yönetmek, her şeyi belirli bir plana göre yürütmek ister. Ama hayat planlarla işlemez. Stoacı filozoflar tam da bu yüzden kontrol ikilemi kavramını ortaya koymuşlardır. Onlara göre hayatta iki tür şey vardır. Kontrol edebileceğiniz şeyler ve kontrol edemeyeceğiniz şeyler. Eğer bir şeyi gerçekten değiştiremiyorsanız, ona direnmek sadece acı getirir. Ama onu kabul ettiğinizde özgürleşirsiniz. Marcus Aurelius şöyle der: "Eğer bir şey senin elindeyse ona göre hareket et. Eğer değilse ona üzülmenin anlamı yoktur." Bu sadece bir düşünce biçimi değil, bir yaşam felsefesidir. İnsanların elinde olmayan şeylere takılıp mutsuz olmalarının sebebi kontrol yanılsaması içinde olmalarıdır. Halbuki bazı şeyleri serbest bıraktığınızda hayat onları size getirir. Bir şeyi çok istiyorsanız kendinize şu soruyu sorun: bu şeye neden bu kadar sıkı tutunuyorum? Onu gerçekten mi istiyorum yoksa kaybetmekten mi korkuyorum? Gerçekten istediğiniz şeyler genellikle kaygıyla değil, huzurla gelir. Zorlamadan, akışına bıraktığınızda hayat size kendi yolunu gösterir. Bu yüzden bazen bırakmak en iyi çözümdür. Bir kapıyı ne kadar iterseniz o kadar direnç gösterir. Ama çekildiğinizde kendi kendine açılabilir.
Şimdi ters çekim yasasını anlamaya ve gerçekten nasıl işlediğini keşfetmeye hazır mısınız? İnsan zihni belirsizlikten nefret eder. Geleceğin nasıl şekilleneceğini bilmek, riskleri en aza indirmek, olayları istediğimiz gibi yönlendirebilmek isteriz. Ama kontrol etmeye çalıştığımız her şey parmaklarımızın arasından kayıp gider. Tıpkı avucunuza su doldurmaya çalışmak gibi. Ne kadar sıkı tutarsanız o kadar çabuk akar. Ama ellerinizi rahat bırakırsanız su birikir. Bu ilişkilerde de böyledir. Bir insanı kaybetmemek için fazla çaba harcadığınızda o kişi üzerinizde baskı hisseder ve uzaklaşır. Bir fırsatı kaçırmamak için aşırı endişelendiğinizde yanlış kararlar alırsınız. Hayatın akışına müdahale etmeye çalıştıkça daha da fazla engelle karşılaşırsınız. Peki, neden bazı insanlar her şey yolundaymış gibi görünürken, istediklerini kolayca elde ederken, bazıları ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bir türlü dilediklerine ulaşamaz? Bunun cevabı bırakma cesaretinde saklıdır. Bir hedefiniz olduğunda, onun için çaba göstermek doğaldır. Ama çaba gösterdiğiniz şey, sizi esir almaya başlarsa, işte o zaman tehlike çanları çalar. Örneğin, bir iş görüşmesine girdiğinizi düşünelim. Eğer o işi hayatınızın fırsatı olarak görüyorsanız, kaybetme korkusu o kadar büyür ki özgüveniniz kaybolur. Kelimeler ağzınızda düğümlenir, beden diliniz gerginleşir ve karşı tarafın fark ettiği tek şey sizin huzursuzluğunuz olur. Tam tersine, bu iş olursa olur, olmazsa başka bir yol bulurum diye düşünen biri, özgüveni ve rahat tavırlarıyla öne çıkar. İşte bu yüzden çoğu zaman çok isteyen değil, en sakin olan kazanır. Aynı şey, aşkta da geçerlidir. Birini elde etmek için fazla çaba gösterdiğinizde, sürekli mesaj attığınızda, her an onun yanında olmaya çalıştığınızda sizden uzaklaşmaya başlar. Çünkü insanlar kendilerine fazla yapışan bir enerji hissettiklerinde bilinçaltı seviyesinde bir tehdit algılarlar. Ama gerçekten mutlu ve kendine yeten biri olduğunuzda insanlar doğal olarak size çekilir. Bunun sebebi çok basittir. İnsanlar eksikliğin değil, tamamlanmışlığın çekimine kapılır. Bırakmak zayıflık gibi görünse de aslında gücün en saf halidir. Çünkü bırakabilen insan, hayatın doğal akışına güvenebilen insandır. Epiktetos'un şu sözü tam da bu durumu anlatır. Kaygılarınızın büyük bir kısmı, kontrol edemediğiniz şeylere odaklanmaktan gelir. Bunları serbest bırakın, özgürleşeceksiniz. Modern psikoloji de aynı sonuca varmıştır. Psikolojik esneklik adı verilen bir kavram vardır. Bu kavrama göre hayatı kontrol etmeye çalıştıkça stres seviyemiz artar. Ama olayları olduğu gibi kabul etmeye başladığımızda zihin gevşer ve daha sağlıklı kararlar alabiliriz. Bu yüzden başarılı insanlar işleri oluruna bırakmayı öğrenmişlerdir. Önemli kararlar alırken aşırı baskı yapmazlar. Çünkü bilirler ki bazen beklemek harekete geçmekten daha güçlüdür. Bir nehir düşünün. Suyun akışını değiştirmeye çalışırsanız sadece kendinizi yormuş olursunuz. Ama o suya uyum sağlarsanız en az enerjiyle en uzağa gidebilirsiniz. Hayatta da bu böyledir. Bazen istediğiniz bir şeyin peşinden koşmak yerine biraz geri çekilmek ve gelişmeleri izlemek daha faydalıdır. Çünkü bir şeye ne kadar fazla odaklanırsanız yanlış yönlendirme ihtimaliniz de o kadar artar. Bu yüzden bunu başarmalıyım yerine elimden geleni yapıyorum ve sonrasını akışa bırakıyorum demek gerekir. Gerçekten mutlu insanlar hayatı kontrol etmeye çalışmak yerine onu olduğu gibi kabul etmeyi öğrenenlerdir. Şimdi siz de bir düşünün. Hayatınızda en çok zorladığınız ama bir türlü gerçekleşmeyen şey ne? Belki de o şeyi biraz serbest bırakmanın zamanı gelmiştir. Hayatta çoğu zaman bir şeyin peşinden koşarken aslında ondan uzaklaştığımızı fark etmeyiz. Daha fazla kazanmak için uğraşırken tükeniriz. Daha fazla sevilmek için çabalarken yanlış anlaşılırız. Daha fazla mutlu olmaya çalışırken mutluluğun elimizden kayıp gittiğini hissederiz. Peki neden böyle oluyor? Çünkü zihnimiz bir şeyi zorla elde etmeye çalıştığında baskı altında çalışmaya başlar. Bu baskı bizi daha yanlış kararlar almaya, daha kaygılı hissetmeye ve en önemlisi doğal akışı bozmaya iter. Antik filozoflar bu konuda yüzyıllardır aynı noktaya vurgu yapar. Bazen en iyi hareket etmemektir. Ters çekim yasasının en güçlü felsefi temellerinden biri,
Stoacılığın kontrol ikilemi öğretisidir. Bu düşünceye göre hayatta iki tür şey vardır. 1. Kontrol edebileceğimiz şeyler. Düşüncelerimiz, tepkilerimiz, eylemlerimiz. 2. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler. Başkalarının düşünceleri, gelecekte olacaklar, dış dünyadaki olaylar. Eğer bir şeyi kontrol edemiyorsak ama yine de ona takıntılı şekilde tutunuyorsak, sadece kendimize zarar veririz. Çünkü bu çaba, sonucu değiştirmeyeceği gibi bizi daha fazla yorar ve tüketir. Marcus Aurelius bunu şöyle özetler. Zihniniz sakin olduğunda dünya daha az karmaşık görünür. Gerçek güç, olayları kontrol etmekte değil, onlara verdiğiniz tepkide yatar. Yani bir şeyi çok istiyorsanız, onu zorla çekmeye çalışmak yerine kendi zihninizin durumunu değiştirerek ona alan tanımalısınız. Modern psikoloji de bu kavramı destekler. Paradoksal niyet teorisi, bir şeyi ne kadar çok istemeye çalışırsak, onu elde etmenin o kadar zorlaştığını ortaya koyar. Bu teori, özellikle anksiyete bozuklukları üzerinde yapılan araştırmalarda görülmüştür. Örneğin, bir insan, uykusuz kalmaktan çok korkuyorum, ne yapıp edip uyumalıyım diye düşünürse, zihni daha da uyanık hale gelir ve uykuya dalamaz. Çünkü zihnin aşırı odaklanması ters bir etki oluşturur. Aynı durum, hayatın birçok alanında geçerlidir. Bir insan mutlaka mutlu olmak istiyorum dediğinde, mutluluğa ulaşmak için her şeyi kontrol etmeye çalışır ve daha çok stres yaşar. Başkalarına iyi görünmeliyim diyen biri, yapmacık tavırlar sergileyerek doğal çekiciliğini kaybeder. Başarıya ulaşmalıyım diyen biri, sürekli başarısız olma korkusuyla hareket eder ve bu yüzden en iyi performansını gösteremez. İlginçtir ki, insanlar bazen bir şeyi gerçekten bıraktıklarında ve onun sonucuna takılmadıklarında, o şey kendiliğinden gerçekleşir. Bir ortamda gerçekten rahat olan birini düşündüğünüzde, o kişinin sakin ama güçlü bir varlık sergilediğini fark edersiniz. Bu insanlar zorla bir şeyleri kanıtlamaya çalışmazlar. Çünkü kendilerinden emindirler. Gerçekten kendine güvenen biri sürekli dikkat çekmeye çalışmaz. Ama ilginç bir şekilde insanlar bu tür kişilere doğal olarak çekilir. Çünkü onların yaydığı enerji, baskı yaratmaz ve güven verir. Bu durum manyetik çekim yasası olarak bilinir. Psikolojide insanların rahat ve kendinden emin insanlara yönelme eğiliminde oldukları kanıtlanmıştır. Bu yüzden özgüven zorlayarak değil, kendinden emin olarak kazanılır. Başarı endişeyle değil, odaklanmış bir zihinle gelir. Mutluluk peşinden koşarak değil, anı yaşayarak bulunur. Gerçek güç bir şeyi elde etmek için değil, onun için doğru ortamı oluşturmaktan geçer. Bu bilgileri öğrendikten sonra hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? İşte birkaç basit ama etkili yöntem. 1. Sonuca değil, sürece odaklanın. Bir şeyi sadece sonucu için yaparsanız ona bağımlı hale gelirsiniz. Ama sürecin tadını çıkarırsanız hedefinize ulaşmanız daha kolay olur. 2. Kaygılı değil, kendinden emin olun. Endişe etmek yerine elinizden geleni yapın ve sonucu akışına bırakın. 3. Zihinsel olarak bir adım geri çekilin. Sürekli düşündüğünüz bir şeyin içinde kaybolmak yerine ona uzaktan bakmaya çalışın. Çoğu zaman büyük resmi göremediğimiz için yanlış kararlar alırız. 4. Hayatın akışına güvenin. Olaylar her zaman planladığınız gibi gitmeyebilir. Ama her durum sizi başka bir fırsata yönlendirebilir. 5. Serbest bırakın. Kontrol edemeyeceğiniz şeyleri zorlamayın. Onlara alan tanıyın ve gelişmelerin doğal şekilde ilerlemesine izin verin. Bu noktada belki de kendinize şu soruyu sormalısınız. Hayatımda gerçekten zorlamaktan vazgeçtiğimde ne oldu? Belki de bazı şeylerin peşinden koşmayı bıraktığınızda onların size daha doğal bir şekilde geldiğini fark etmişsinizdir. Çünkü bazen en iyi hareket hiç hareket etmemektir. Şimdi bir düşünün. Hayatınızda fazla çaba harcadığınız, belki de gereğinden fazla zorladığınız bir şey var mı? Onu biraz serbest bırakmayı deneseniz ne olurdu? Bazen hayatta en çok istediklerimiz, onlara en fazla ihtiyaç duyduğumuzda bizden uzaklaşır. Ve ne zamanki peşini bırakırız, her şeyin kendiliğinden düzeldiğini fark ederiz. Bunun günlük hayattaki örneklerine baktığımızda, bu yasayı neredeyse her alanda gözlemleyebiliriz. Bir ilişkide fazla çaba harcadığınızda, karşınızdaki kişi sizden uzaklaşır.
Bir şeyi aşırı isterseniz elde etme şansınız azalır. Mutluluk için kendinizi zorladığınızda sonuç genellikle daha fazla tatminsizlik olur. Ters çekim yasası yalnızca bir teori değil, hayatın işleyişini anlamak için güçlü bir bakış açısıdır. Ve bunun en iyi kanıtları gerçek hayatta yaşanan olaylardır. Gerçek aşk, özgürlük içinde gelişir. Ancak birçok insan sevdiklerini kaybetme korkusuyla onları daha sıkı tutmaya çalışır. Bunu anlamak için bir örnek düşünelim. Diyelim ki çok sevdiğiniz biri var ve onun da sizi sevmesini istiyorsunuz. Onun ilgisini kaybetmemek için sürekli mesaj atıyorsunuz. Onunla vakit geçirmek için her fırsatı kolluyorsunuz. Dikkatini çekmek için her şeyi yapıyorsunuz. Ama bir noktadan sonra karşınızdaki kişi kendini baskı altında hissetmeye başlıyor. Çünkü fazla ilgi bazen boğucu bir hale gelir. Tam tersine, kendine yeten ve bağımsız bir insan olduğunuzda insanlar size daha fazla çekilir. Çünkü kendine güvenen biri başkalarının sevgisine muhtaç değildir ve bu yüzden daha çekici bir enerji yayar. Şunu unutmayın, sevgi zorla kazanılmaz. Gerçek sevgi özgür bırakıldığında büyür. Ne zaman ki bir insanı zorlamazsınız, ne zaman ki onun varlığına bağımlı olmadan yaşayabileceğinizi gösterirsiniz, işte o zaman gerçekten kazanırsınız. Çünkü insanlar bağımsızlığı ve huzuru çeken bir enerjiye karşı koyamaz. Mutlu olmak istiyorsanız onu zorlayamazsınız. Ama çoğu insan mutluluğu dış dünyada arar. Daha fazla para, daha iyi bir sosyal statü, daha büyük bir ev. Ama ne yazık ki bu tür mutluluklar peşinden koştukça bizden uzaklaşır. Örneğin bir tatil planladığınızı düşünün. Aylar öncesinden mükemmel bir program yapıyorsunuz. Her anın kusursuz geçmesini istiyorsunuz. Ama tatil başladığında her şey yolunda gitse bile kendinizi yeterince mutlu hissetmiyorsunuz. Çünkü mutluluğu planlamaya çalıştınız, akışına bırakmadınız. Bazı insanlarsa sıradan bir günde, tamamen beklenmedik anlarda kendilerini mutlu hissederler. Çünkü mutluluk zorlamayla değil, farkındalıkla gelir. Basit şeylerden keyif almayı öğrendiğinizde, peşinden koşmadan da mutlu olabilirsiniz. Gerçek mutluluk bir hedef değil, bir yan etki gibidir. Siz kendinizi geliştirdiğinizde, huzurlu olduğunuzda, hayatı akışında yaşadığınızda mutluluk kendiliğinden gelir. Hayatta bazı insanlar istedikleri başarıya ulaştıklarında aslında artık çok da umursamıyordum derler. Çünkü başarıya giden en iyi yol onun için endişelenmemektir. Bir hikaye düşünelim. Uzun yıllardır müziğe tutkuyla bağlı bir genç var. Şarkılarını daha fazla insana ulaştırmak istiyor ama ne yaparsa yapsın bir türlü tanınamıyor. Yıllarca denemeye devam ediyor, başvurular yapıyor ama hiçbir şey değişmiyor. Bir noktada artık umudunu kaybediyor ve sadece kendisi için müzik yapmaya karar veriyor. Ve işte tam o anda hiç beklemediği bir şekilde bir videosu viral oluyor. İnsanlar onu keşfediyor. Çünkü artık çabalarken hissettiği stres ve baskı yok. Yaptığı şey en saf haliyle içinden geldiği gibi ortaya çıkıyor. Bu durum hayatın birçok alanında geçerli. En büyük fırsatlar en çok rahat olduğumuz anda gelir. Çünkü kaygı ve baskı ortadan kalktığında doğal yeteneklerimiz en iyi şekilde ortaya çıkar. Bu örneklerden sonra kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Hayatımda çok fazla zorladığım ve bir türlü başaramadığım şey ne? Eğer çok istediğiniz bir şey bir türlü olmuyorsa belki de geri çekilme zamanı gelmiştir. Çünkü bazen en iyi strateji olayların kendiliğinden gelişmesine izin vermektir. Şu adımları uygulayarak hayatınızı değiştirebilirsiniz. 1. Zorlamayı bırakın. Bir şeyi elde etmek için ne kadar uğraşıyorsanız bir adım geri çekilin ve bırakın. O şey size daha kolay gelecektir. 2. Takıntılarınızı fark edin. Üzerinde fazla düşündüğünüz şeyler genellikle gereğinden fazla önem verdiğiniz konular olabilir. Daha büyük resme bakın. 3. Özgüvenle hareket edin. Gerçek özgüven, bir şeyi elde etmek için çırpınmak değil, onun olup olmamasına takılmamaktır. 4. Anı yaşayın. Sürekli bir şeyin gelecekte olup olmayacağını düşünmek yerine şu anın tadını çıkarmayı öğrenin. Bunları uyguladığınızda hayatınızdaki değişimi hissedeceksiniz. Çünkü gerçekten güçlü insanlar olayları zorlamazlar, akışına bırakmayı bilirler. Birini zorla kazanamazsınız. Mutluluğu zorla bulamazsınız. Başarıyı zorla elde edemezsiniz.
Hayat, kendisine baskı yapıldığında direnir. Ama bıraktığınızda fırsatlar önünüze serilmeye başlar. Şimdi bir düşünün. Hayatınızda gerçekten çok zorladığınız ama bir türlü gerçekleşmeyen şey ne? Belki de tek yapmanız gereken şey, onun peşinden koşmayı bırakmak ve doğal akışına güvenmek. Hayatta bazı kapılar zorlandıkça daha da kapanır. Çünkü bazen kazanmaya çalışmak, kaybetmenin en kestirme yoludur. Ama geri çekildiğinizde o kapının kendiliğinden açıldığını görürsünüz. Bunu anlamanın en iyi yolu doğaya bakmaktır. Bir kuş, uçmaya çalışırken kanatlarını fazla zorlamaz. Rüzgarı hisseder, akışı takip eder ve süzülerek ilerler. Bir nehir, yatağına sığmazsa taşmak için acele etmez. En uygun yolu bularak akar. Peki siz neden bazı şeyleri zorlamaya devam ediyorsunuz? Hayat, bazen bırakmayı öğrenenleri ödüllendirir. Çünkü fazla sıkı tutunan ellerin arasında hiçbir şey kalmaz. Ne kadar güçlü olduğunuz, neyi ne kadar zorladığınızla değil, neyi ne zaman serbest bırakabildiğinizle ölçülür. Bırakmak, yenilgiyi kabul etmek değildir. Aksine, hayatı akışına bırakmayı başaranlar, çoğu zaman en büyük kazanımları elde eder. Bir şeyi bırakmak, onun sizin için tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Sadece ona fazladan yüklediğiniz anlamları ortadan kaldırır. O şeyin sizi tanımlamasına, kontrol etmesine, sizi tüketmesine izin vermezsiniz. Bu yüzden bazen geri adım atmak, sizi ilerleten en büyük adımdır. Belki şu an fark etmiyorsunuz ama hayatınızda sizi zorlayan, yoran, geceleri düşündüğünüzde içinizi sıkan şeyleri biraz serbest bırakmayı denerseniz, nasıl bir değişim yaşadığınızı göreceksiniz. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Hayatınızda gerçekten fazla zorladığınız ve bir türlü düzelmeyen ne var? Belki bir insan, belki bir hedef, belki bir duygu. Onun üzerine ne kadar gidiyorsunuz? Belki de ihtiyacınız olan şey o konudan biraz uzaklaşmak. Belki de bırakmak sizi özgürleştirecek. Hayatınızı değiştirecek cesareti gösterebilir misiniz? Bu videodan sonra kendinizi en çok yorduğunuz şeyi düşünün ve onun peşinden koşmak yerine biraz geri çekilmeyi deneyin. İçinizde ne değiştiğini gözlemleyin. Hayatın size neler sunduğunu fark edin ve bunu yorumlarda paylaşın. Bırakmanız gereken şey ne? Eğer bu video sizi düşündürdüyse kanalımıza abone olun ve yeni videolarımızı kaçırmayın. Çünkü burada hayata bakış açınızı değiştirecek içerikler üretiyoruz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilir ve özel içeriklere erişebilirsiniz. Daha fazla insana ulaşmamız için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü belki de birinin tam da şu anda duyması gereken şey budur. Şimdi bir düşünün. Gerçekten bırakabiliyor musunuz?